Allah Azze ve Celle bütün kainatı yarattıysa Allah'ı kim yaratmıştır diye artık sıkıldığımız, bıktığımız, değil mi? Duyduğumuzda çayı yarım bırakıp kaçtığımız bir soru var. Doğru mudur? Ya yaratılmak sonradan olmak demektir. Yani yaratılmadan önce o şeyin olmaması lazım. Yaratılmadan önce yoksa varlık alemine çıkacak bir güce ihtiyacı vardır. Doğru mu? Yani burada aslında felsefikte bir hata var. Yaratılan bir şeye Allah denmez. Hani Allah her şeyi yarattıysa onu kim yarattı? Haşa. Zaten yaratılan olsa ona Allah dememen lazım. Eğer bir şey Allah diyorsan bu sefer de onu kim yarattı dememen lazım. Neden? Tekrar edelim. Yaratılan Allah olamaz. Birisi bir gün bana bu soruyu sorduğunda ben de sana bir soru sormak istiyorum dedim ve şunu sordum. Asla durdurulamaz bir tren, asla yerinden oynamaz bir kayaya çarparsa ne olur? Buyur. Çok güzel. Bunun biri olursa diğerinin olmaması lazım. Yani paradoks bunlar ya. Burada yanlış sorular. Asla durdurulamayan bir tren, asla yerinden oynamaz bir kayaya çarparsa ne olur? Biri varsa diğeri olmaz. Yani böyle bir soru olmaz. Soruda mantık hatası var. Yani bu bir paradokstur. Demek ki az önceki sorunun kendisi yanlıştır ve yanlış sorunun doğru cevabı olmaz. Anlıyorsunuz değil mi? Burada biraz cerbeze yapıyorlar. Yani aklın ifrat etmesiyle başkasının da aklını istediğim yönde karıştırayım diye. İlahlık özelliği için neler lazımdır? Fizik aleminin dışında olması lazımdır. Zaman ve mekanın üstünde olması lazımdır. Her zaman her yerde olmalı ama aynı zamanda hiçbir yerde olmadan her yerde olmalı. Doğru mu? Yani haşa varlığı biz gibi bir mekana kayıtlı olmamalı. İlim ve iradesi her yeri, her şeyi kuşatmalı. İlahlık olma özellikleri bunlardır değil mi? İşin başka bir bakış açısıyla bakalım. Yani bu sorudaki mantık hatasının bir sebebi sonsuz kavramını sayı kavramıyla birlikte değerlendirmeye çalışıyor. Şimdi matematikte sonsuz bir sayı değildir, bir kavramdır. Yani sayı olarak değerlendirilmeyen bir kavramı sen sayıyla değerlendirmeye çalışıyorsun. Örnek verelim. Sonsuz artı 500 kaçtır? Yine sonsuzdur değil mi? Peki sonsuzdan 1 trilyon çıkarırsam ne olur? Yine sonsuz olur. Yani sonsuzluk sayı değildir. O bir kavramdır. O yüzden bizim bildiğimiz sayısal değerlerle onu kıyaslayamazsın. Şimdi bir gün hayal edin. Bu domino taşları hangi ülkede vardı? Japonya'da mıydı? O dominocular genellikle Kore mi Japonya mı? Ömer sen böyle bilgileri bilirdin. Niye yalnız bırakıyorsun beni? Hı? Dominik Cumhuriyeti. Şimdi bir domino taşı düşün. Şöyle muhteşem bir görsel yapmışlar. Ve devrilmeye başlamış. Ne dersin? Bu taşlar devriliyorsa demek ki ilk taşı iten biri var. Çok güzel. Peki birisi yanına gelip şöyle bir soru sorsa. Peki ilk domino taşını iteni kim itti? Ya görüyorsunuz değil mi? Ne zekiler var. Mantık hatası. Anlıyorsunuz değil mi? Yani Allah'ı kim yarattı sorusunun karşılıkları, örnekleri aynı bu şekilde. Peki ilk domino taşını iteni kim itti demek gibi olur. Şimdi biraz daha derine iniyoruz. Buraya kadar sorun var mı? 2 tane kavram öğreneceğiz. Kavramlarımızın biri zati, varlığı kendinden olan demek. Diğeri de arızi, başkasından beslenen. Soru var mı kavramlarla ilgili? Mesela ışıkları kıyaslarsak sizce güneşin ışığı zati midir, arızi mi? Zati. Yani ne demekti zati? Kaynağı kendinden. Peki ayın ışığı zati mi, arızi mi? Arızi. Yani başkasından beslenen. Nereden anlıyorsunuz? Şundan anlıyoruz. Ayla güneşin arasına dünya girerse ay ışıksız kalıyor mu? Demek ki bu başkasından besleniyor. Peki araya dünya girince güneş ışıksız kalıyor mu? Hayır, güneş ışıldamaya devam ediyor. Demek ki bunun kaynağı kendisinden. Demek ki güneşin ışığı zati, kaynağı kendinden. Demek ki ayın ışığı arızi, kaynağı kestiğim anda gölgeye düştü. Başkasından beslenen. Sorun yok değil mi bu noktalarla ilgili? Şimdi bu zati arızayı biraz daha derinleştirelim. Şu an biraz sonra işleyeceğimiz derse ön hazırlıklar yapıyoruz. Birisi gündüz vakti yanımıza gelip sorsa dese ki bu ağaçtaki ışık nereden yansıyor? Nereden? Güneşten. Devam etse peki bu kaldırımdaki ışık nereden yansıyor? Yine güneşten. Ve dese ki ya siz de ne soru sorsam bunun ışığı güneşten yansıyor diye cevap veriyorsunuz. Peki söyleyin. Güneşteki ışık nereden yansıyor? Mantıksız bir soru daha. Anlıyorsunuz değil mi?
Güneşteki ışık zati olduğundan, kendinden olduğundan dolayı, yani ışığın kaynağı kendinden olduğundan dolayı böyle bir soru muhaldir. Problem var mı? Yine aynı adam gelse, dese ki bu koltuktaki ıslaklık nereden? Nereden? Sudan. Devam etse, peki bu kaldırımdaki ıslaklık neden? Sudan. Ya sen de hangi soruyu sorsam ıslaklık sudan diyorsun. Öyleyse sudaki ıslaklık neden? Yine aynı şey oldu değil mi? Beyin koşarak orayı terk etti. Su ıslaklığın kaynağı olduğundan ondaki ıslaklık tabii ki de kendisindendir. Bir soru soracağım. Geylani, sana bir bardak su mu atsam daha çok ıslanırsın, bir kova su mu atsam? Bir kova su atsam. Bakın, ıslaklık Geylani'de zati olmadığından bir mertebe var. Peki bir okyanus suyu mu bir bardak suya atsam o su daha çok ıslanır? Yoksa bir bardak suyu bir okyanus suya mı atsam okyanustaki su daha çok ıslanır? Böyle bir şey soramazsın. Çünkü ikisindeki suyun da ıslaklık kavramı zati özelliğidir. Islaklık onun zati özelliği ise onda daha çok ıslanır mı diye bir mantık sorulamaz. Karıştı mı kafanız? Sorun yok değil mi? Devam edelim. Yine aynı meseleyi yakmakla ilgili düşünün. Şunu ne yaktı sobayı? Ateş yaktı. Ya geçen gün çayırlar yanıyordu. Ne yaktı? Ateş yaktı. Siz de neyi sorsam ateş yaktı diyorsunuz. Peki bu ateşi ne yaktı? Ateşte yakma özelliği zati olduğundan ona böyle bir soru sorulamaz. Ve unutmayalım, yanlış sorunun doğru cevabı olmaz. Problem var mı? Açılıyor değil mi zihin? Şimdi 7. şuada diyor ki bir şey zati olsa onun zıttı ona arız olamaz. Şimdi biraz açacağım inşallah zihnen. Lamba neden söner? Yani sönmek zıt bir şey değil mi? Aydınlığın zıttı. Lamba neden söner? Buyurun. Lamba, böyle ateşli lamba düşün. Lamba neden söner? Hayır. Hayır. Çünkü ışık onda zatı değil. Işık onda zatı değilse o mutlaka söner. Güneş niye sönmez? Işık onda zatı. Lamba neden söner? Işık onda arızi. Anlıyorsunuz değil mi? Su neden kurumaz? Çünkü ıslaklık onun zati özelliği olduğundan ıslaklığın zıttı olan kuruluk ona arız olamaz. Mesela bahar ne kadar güzeldir değil mi? Herkes piknik yapar, koşar eder. Baharın arasına bir anda kış girer. Her yer beyaz kefene bürünür. Bu bize neyi gösterir? Bahardaki güzellik arızi. Kendinden değil. Bir kaynağı var demek. Nereden anladık? Araya gölgeleyen bir şey girdiği anda güzelliği gitti. Bak şimdi. Yine başka bir yerde zati olan zail olamaz diyor Üstad Hazretleri. Yani ne demek oldu? Yok olamaz, eksilemez, azalamaz, bitemez, tükenemez. Bir şey birinde zati ise zail olamaz. Bu arada güneşin de enerjisi bitecek. Ben örnek olsun diye ona zati dedim. Yoksa güneşteki de zati değil. Malum biliyorsunuz. Mesela kuvvet insanda zati midir, arızi midir? Arızi. Nereden anlıyoruz? Zail olmasından anlıyoruz. Seninle kuvvetinin arasına hastalık giriyor, adam çöküyor. Seninle kuvvetinin arasına yaşlılık giriyor, ihtiyarlık giriyor, adam çöküyor. Demek ki kuvvet sende arızi. O zaman sen kuvvet için başkasından besleniyorsun. Ya Allah'ın isimleri nereye gidiyor görüyor musunuz bak. Neden ölüyoruz? Şimdi Allah Azze ve Celle'de de hayat var. Bizde de hayat var Murat. Allah'taki hayat zati. Bizdeki hayat arızi. Demek ki araya ölüm giriyor ve bitiyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Allah Allah. Çok enteresan. Giriş sorumuzu hatırlıyorsunuz değil mi? Her şeyi Allah yarattı. Allah'ı kim yarattı? Bu hataya neden düşüyorlar? Bakın, bu hataya düşmenin en büyük sebebi sanatkarı yarattığı şeylere, yani sanatına benzetmeye çalışıyorlar. Demek ki insanı dalalete götüren bir sebep Allah Azze ve Celle'yi kendisi gibi düşünmek. Doğru mu? Allah Allah. Marangoz yaptığı masaya benzer mi? Hiç alakası yok değil mi? Allah Allah. Maşallah abi, sen marangozsun. Hiç böyle bir tanıdığın arkadaşın var mı? Yok değil mi? Peki müteahhit yaptığı binaya benzer mi? Keşke diyormuş Ersin şimdi şöyle. Dev gibi. Benzer mi? Benzemez. Mühendis ürettiği çamaşır makinesine benzer mi? Benzemez. Demek ki çok büyük bir hata var. Nedir o hata? Yaratıcıyı yarattığı şey gibi düşünmek büyük bir hatadır. Demek ki Allah Azze ve Celle yarattığına benzemez. Baştaki mantık hatasının bir sebebi de buydu. Anladınız değil mi? O zaman Allah'ı kim yarattı? Yani Allah'ın özelliğiyle onu düşünmeye çalışıyorlar o noktada. Yine bu mantıksız soruları tetikleyen bir soru daha soracağım. Allah Azze ve Celle beni yaratmadan önce ne yapıyordu sorusu. Şimdi
Az önce dedim Allah'ı kıyası bir nefs ile düşünmek bir hatadır. Yani kendin gibi düşünmek bir hatadır. Herhalde şu termosa sorsak ya bu şeytan nasıldır? Ya şeytan içine soğuk aldı mı bizden daha iyi muhafaza eder. Sıcak aldı mı bizden daha iyi korur falan diyecektir. Yani kendimiz gibi düşünmeye çalışıyoruz değil mi? Kaleme sorsaydık ya melek nasıldır ya üstüne basılan bir tuşu vardır. Ondan sonra yazmaya başlıyordur melek falan diye düşünecektir. Bu büyük bir hatadır. Allah Allah. Şimdi şöyle bir soru sorsam size. Bu arada ana sorum neydi az önceki? Allah bizi yaratmadan önce ne yapıyordu? Şöyle bir soru sorayım. Allah Azze ve Celle yağmurdan ıslanır mı? Hiç olur mu öyle şey ya? Neden? Ya yağmur dediğin Allah'ın yarattığı mahluk. Allah yarattığından hiç etkilenir mi dedin değil mi? Peki zaman da öyle böyle bir mahluk değil mi? Madem zaman da böyle bir mahluksa Allah yarattığı zamandan etkilenir mi? Etkilenmez. Madem zaman da mahluktur tabii ki Allah yarattığı zamana tabi olmayacaktır. Ben ürettiğim makinenin fişini çekersem ben de kör olur muyum? Olmam. Nasıl ben sanatımdan etkilenmem? Zaman da Allah'ın bir mahluku. Tabii ki de ondan etkilenmeyecektir. Yani sanat ile sanatkarı bir düşünemez. Madem Allah Azze ve Celle zamandan etkilenmez ise zaman sınırları içerisinde değerlendirilemeyen bir Allah'a önce sonra soruları sorulamaz. Anladınız mı olayı? Zaman sana bana. Önce sonra sana bana. Bizi yaratmadan önce Allah ne yapıyordu? Anladınız değil mi? Soruda mantık hatası var. Yarattığı mahlukla Allah'ı tartamaz. Oturuyor mu kafanıza iyice? Şimdi bir arkadaş bir gün demişti de hayatım ne kadar güzel bereketli geçiyor. Acaba geçmişte kim bana güzel bir dua etti de bugünleri gördüm dedi. Ben de dedim ki ne biliyorsun? Belki ileride gelecekte 60 yaşında birisi sana dua edecek ve sen o edilecek duayı şimdi yaşıyorsun. Çünkü zaman sana bana Allah için geçerli değil ki. Allah için geçmişte edilen dua, şimdi edilen dua, 60 yaşında edilen dua bir değil mi? Madem bir 60 yaşında edilecek duayı sana şimdi yaşatamaz mı? Yaşatır. Demek ki geçmiş gelecek sana bana. Allah Allah. Görüyorsun değil mi olayı? Allah zaten yarattığı zamandan etkilenmez. Yağmur örneğini düşünün. Allah haşa ve kella yağmurdan ıslanır mı? Hayır. Allah yarattığı yağmurdan etkilenmediği gibi Allah yarattığı zamandan da etkilenmez. Zaman dediğimiz de bir mahluktur. Yani sonradan yaratılmıştır. Biraz daha örneği deşelim. Ezberinde bir şiir olduğunu düşün. Senin ilminde. Bil illeti kıl sonra müdavata tasaddi. Her merhem her yareye derman mı sanırsın? Hiç ummadığın çözer esrarı derunun. Sen herkesi kör alemi sersem mi sanırsın? Şimdi ben bu şiiri satırlara dökerken bir sıra bekler miyim? Beklerim değil mi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Peki zihnimde aynı sıra var mıdır? Hayır. Az önceki şiir benim zihnimde nasıl varsa ancak onu maddi aleme getirdiğimde sıraya dökme ihtiyacı hissediyorsam bütün her şey Allah Azze ve Celle'nin ezeli ilminde. Onları bir şiir gibi yarattığında biz dünyada yaşadığımızdan bize sıralı geldiği gibi haşa ve kella Allah'ta da önce sonra kavramı var. Onda da sıra vardır. Zannediyoruz, yanılıyoruz. Allah'ın ilminde bütün anlar var. Zaman kavramı bizler için geçerli. Bunu anlatan bir mesele var inanılmaz. Hazreti Ali Efendimiz hutbe vermeye çıkıyor minbere. Birisi Ali Efendimiz'e bir soru soruyor. Hazreti Ali ben bilmiyorum diyor. Ey Ali! Bilmiyorsan o minberde ne işin var? Her şeyi bilen zaman ve mekandan münezzeh olduğu için ben minberdeyim diyor. Kendisinin bir mekanda olması aslında onu kayıtlıyor. Asıl her şeyi bilen mekansız ve zamansızlık yerinde olandır diyor. İnanılmaz bir mesele. Her şeyi bilen mekandan münezzeh olduğundan ben bir mekana çıktım. Allah Allah, inanılmaz mesele. Zaman meselesi kafanıza oturdu mu? Biraz daha zamanla ilgili devam etmek istiyorum. Fark ettiyseniz ana konum zaman da bir mahluktur. Yani sonradan yaratılmıştır. Big Bang'i hatırlıyorsunuz. 13.8 milyar yıl önce bütün evren bir radyasyon çorbasıydı. Daha sonra Big Bang ile büyük patlama ile evren yaratıldı. Einstein'ın relatif teorisine göre, izafiyet teorisine göre zaman da Big Bang ile yaratıldı ve maddenin hareketine zaman denildi. Demek ki Big Bang ile sadece evren değil, buyurun, zaman da yaratılmış. T eşittir 0 dediğimiz, yani time eşittir 0 dediğimiz başlangıç, buyurun, Big Bang'in başlangıcıdır. Yani evrenin başlangıcı olduğu gibi zamanında bir başlangıcı vardır. Demek Big Bang bir sonuçtur. Demek bunun
bir sebebi vardır. Acaba buna sebep olan nedir? Fizik dediğimiz uzay zamana dayanır. Öyle değil mi? Zaman ama fiziki bir varlık değildir. Fiziki varlıklar ham maddesi enerji olan varlıklardır. Zamanın ham maddesi enerji midir? Değildir. Demek ki zaman aslında fiziki değil, zihni bir varlıktır. Ya zaman meselesi çok enteresan. O zaman bugünkü dersin 4 konusundan birine geçelim. Bugün dersimizin 4 konusu var. Birincisi hudus. Sonradan yaratılmak demek. Dersin girişini neden yaptığımı anladınız mı? Hudus ne demek? Sonradan yaratılanlar demek. İkinci konumuz imkan. Yani yaratılabilirdi, yaratılmayabilirdi. Biri tercih etti. Öyle değil mi? Ya aşağıda bir tantuni yapayım mı yapmayayım mı? Bunu bir tercih edici olmadan ortaya çıkarmak mümkün değil. İmkan da bu işte. Diğer konumuz devir olacak. Diğer konumuz teselsül olacak. Vakti geldiğinde anlatacağım. Hudus'un girişi anlaşıldı mı? Sonradan yaratılma, arızi nedir? Özelliği kendinden olmama nedir? Bugünkü ana konumuzun birincisi hudus meselesi. Ta Kindi'den başlayan bir meseledir hudus meselesi. Başkaları Ebu Hanife ilk bu fikri atmıştır. Kindi ile Gazali de geliştirmiştir diyor. Hasılı hudus, bu kelime mastardır bu arada. Sonradan olmak demek. Hadise nereden gelir? Sonradan olan bir olay manasındadır. Hadise de hudustan gelmektedir. Sonradan olanın ezeli yoktur. Sonradan olanın başlangıcı vardır. Hadise buradan gelir. Hadis de buradan gelir. Hadis yani yeni bir şey haber vermek manasında kullandığımız hadis var ya, o da buradan gelir. Sonradan olan bir şey kendisini yapanı nazara verir. İşte hudus meselesinin esprisi burada. Bir şey sonradan olmuşsa kendisini yapana nazara verir. Hayalhaneme bir geldin. Dün sofra kurulu değildi ama sabah mis gibi kahvaltı sofrası kurulu. Neyi arar gözlerin? Bunu yapanı arar. Öyle değil mi? Hudus delilindeki espri budur. Bir şey sonradan olmuşsa kendisini yapanı nazara verir. Var mı problem? Çok önemli meseledir. Demek ki mantığın ne demesi lazım? Sonradan olanlar için acaba bunu yapan kim demesi lazım? Hudus'ta kozalite meselesi vardır. Kozalite? Çok güzel. Nedensellik, yani sebebi varsa sonucu vardır. O zaman sonradan olan her şey varlığına sebep olan bir neden gerektirir. Anladınız mı? Hudus delilinin önemi. Sonradan olan her şey nedensellik ilkesine göre sonradan olmuşsa bir şey onun varlığına sebep olmuş demektir. Çok güzel. Mesela tüm evrenin bir nedene, bir başlangıca ihtiyacı var mıydı? Vardı. Biz ona ne dedik? Big Bang dedik. Peki sizce Big Bang sonuç mu, neden mi? Sonuç. Madem Big Bang sonuçsa onu başlatıp tetikleyen neden nedir? Anlıyor musunuz olayı? Hudus delilinin önemi buradadır. Yani tekrar edeyim, sonuç varsa nedeni vardır. Duman varsa ateş vardır. Yağmur varsa bulut vardır. Gol varsa Osman Hoca vardır. Futbolcu vardır. Big Bang varsa onu yaratan bir müsebbip vardır. Bak ne kadar hızlı gidiyoruz ya, farkında mısınız? 3 tane klasörümü bitirdim. Karanlık enerji. Şimdi evren genişliyor. Bunda bir problem yok. Ama karanlık enerji diye bir şey oyuna girecek birazdan. Nedir bu karanlık enerji? Karanlık bilinmeyen manasında kullanılıyor bu arada burada. Kendisi hakkında pek bilgi olmadığından dark matter demişler yani. Karanlık madde, karanlık enerji demişler. Mesela ışık bana çarptığında emilir mi? Emilir. Beni o şekilde görüyorsunuz. Karanlık madde hiçbir şeyle etkileşmiyor. O yüzden de bilinmeyen manasında kullanmışlar bunu. Şimdi bizim Samanyolu galaksisi var ya, içinde bulduğumuz galaksi. Kaç yıldız vardı? 400 milyar yıldız olan bizim Samanyolu galaksisi saatte 2 milyon kilometre hız ile gidiyor. Dönüyor. Döne döne gidiyor böyle. Ben de kendimi hızlı zannediyordum. Saatte 2 milyon kilometre hızla. Zaten o videosu da var onun. Çok güzel. Hani siz onları böyle dönüyor zannedersiniz. Halbuki hem etraflarında dönüyorlar hem de böyle inanılmaz bir hızla gidiyorlar. O akış hızı saatte 2 milyon kilometre hız. Şimdi Luna Park'taki salıncaklar dönmesi için salıncaklar merkez kaç kuvvetinden dışarı gitmek isteyecek. O zaman sen onu zincirle tutman lazım. Şimdi bu kadar hızlı dönüyorsa yıldız ve gezegenlerin savrulup kaçması lazım. İşte onları tutan zincire kütle çekim diyoruz. Gravity. Bu gözlemi yapıyorlar. Gözlemden sonra başta şu bekleniyor. Kütle çekimler bir yerde dengelenecek. Kütle çekimler dengelenirse evrenin büyümesi duracak diye bekliyorlar. Aksine genişlemenin hızı artıyor. Anladınız değil mi olayı? Allah Allah, daha fazla artıyor genişlemenin hızı. Şimdi evren genişlemeye devam ediyorsa diyorlar ki bu evrene
enerji girişi oluyor. Evrendeki mevcut madde, hani onun kütlesi çekiyordu ya. Evrendeki mevcut madde çekimi sağlamak için yeterli gelmiyor. Demek diyorlar ki lazım olan enerjinin Samanyolu'nda ancak %5'i var diyorlar. Demek ki evrene %95 nereden geldiğini bilmediğimiz bir enerji girişi vardır. Yoksa bu dengelenmenin sağlanması mümkün değildir. Çünkü artarak genişlemeye devam ediyor. Bu çekimde etkisi olan %95'lik şeye de karanlık enerji, karanlık madde diyorlar. Dark matter. Rahat örülüyor mu zihninizde? Karışık mı gidiyor? Rahat örebildin mi kafanda? Hani genişleme anlattığım, durması bekleniyordu, ya durmuyor, artıyor. Bunu yapabilecek madde, yani kütle Samanyolu'nun içerisinde yok. Demek ki enerji girişi oluyor. O %95'lik eksiği kapatan enerji girişine de karanlık madde deniyor. Yani bu karanlık enerji fizik aleminin %95'ini oluşturuyor. Çok enteresan. Fiziğin keşfedemediği bu korkunç kuvvet sürekli kontrol ediliyor bir de. Bence burayı da hesaplamanız lazım. Yani muazzam bir denge var. Şimdi insanlar şey diyor ya, ben görmediğim şeye inanmam. Bütün fizik alemi görmediği bir şeyi kabul etmiş durumda. Ne diyorlar ona? Karanlık enerji diyorlar. Görmedikleri bir şeyi neden kabul ediyorlar? Çünkü etkisi var. Demek ki mantık bir şeyi görmese de onun etkisini görüyorsa onu kabul etmesi şarttır. İşte bütün kainatta etkisi olan bir şey. İlla tutturuyorsun, şu maddeyi gözümle bir şey görmem lazım diye, haşa. Anlıyorsunuz değil mi? Çok enteresan bir nokta. Evren genişlemeye devam ediyor mu? Hızı artarak. Evren neden dolayı genişlemeye devam ediyor? Karanlık enerji. Evren karanlık enerjiden dolayı genişlemeye devam eder. Madem genişlerse galaksilerle yıldızlar birbirinden uzaklaşır. Bu uzaklaşmanın neticesinde bir süre sonra hepsinin enerjisi biter. Enerji ölümü ve büyük donma yaşanır. İşte entropi dediğimiz olay buna bakıyor. Termodinamiğin ikinci yasası var ya, entropi. Soğukluk mevcudatta -272 dereceye düşer. Her şey donar. Madde adına bir şey kalmaz. En son kalan yıldızlara beyaz cüceler denir. Onlar da kainatın süpürgesi olan kara delik tarafından yutulur. Daha sonra bir dürülme yaşanır ve evren çöker. Bu arada dürülme oluyorsa evren düz müdür sizce? Düz değildir. Dürülme oluyorsa evren düz değildir. Çünkü bütün kütleler evreni büker. Onun kumaşını büküyorlardı ya. O yüzden evreni düz değil, daha farklı hayal etmemiz gerekiyor. Güneş, medium, ortak ortam, soğuma. Kainat sürekli enerji kaybede ortak ortam denilen medium dediğimiz hali yaşar. Ne demek bu? Yani merkezindeki ısıyı, enerjiyi ne yapıyor sürekli? Dengelenene kadar etrafa yayıyor. Mesela siz sıcacık bir kaşık, demir kaşık alsanız, suya batırsanız, o sıcacık demir kaşık merkezindeki enerjiyi suya verir mi? Verir. Ne zamana kadar? Dengelenene kadar. İşte o dengelenmeye medium demişler. Ortak ortam. Anladınız mı şimdi? Şimdi evrende yıldızların hepsinde o enerji var. Demek ki her birisi enerjisini verecek ve medium dediğimiz ortak ortam yaşanacak. Soğumanın olayını anlatıyor. Sürekli enerji kaybederek medium haline gelir. Sıcak kütle merkezindeki sıcaklığı etrafındaki soğukluğa vere vere müsavi, eşit hale gelmeye çalışır. Şimdi bu arada kainatta bir tane mi güneş var? Sayısız güneşler var. Hepsinde hararet var mı? Hepsinde hararet var. Neredeyse 100 milyon derece. Öyle değil mi? Etraf aynı dereceye gelene kadar hepsi sıcaklığını etrafına verecek. Versin ne olur? İşte her yer aynı derece enerji olunca kainatta artı eksi diye bir şey kalmaz. Yani hayat olmaz. Çünkü hayat için zıt kutupların olması şarttır. Adım adım kıyameti anlatıyor. Güneş kütle kaybeder. Güneş dünyanın kaç katı? 1.300.000 katı. Yani güneş içine kaç tane dünya giriyor? 1.300.000. Allah'ın mülküne bakar mısın? Bu arada güneş dediğin de galakside çok büyük yıldızlardan birisi değil yani böyle. Orta halli, birazdan şahit olacaksınız. Peki güneş kaç yaşında? 5 milyar yaşında. Enerjisi artıyor mu? Hayır. Yavaş yavaş tükeniyor. Güneş saniyede 564 milyon ton hidrojeni helyuma dönüştürüyor. Peki bu dönüşüm kütle kaybettirir mi kendisine? Bir odun yandığında kütle kaybediyor mu? Onun gibi düşünün. Saniyede kütlesinden 4 milyon ton kaybediyor.
Saatte kütlesinden 14 milyar 400 milyon ton kaybediyor saatte. Güne vurur musun? Peki yıla vursan bunu? Yani anladığınız üzere güneş enerji dönüşümüyle birlikte muazzam şekilde kütle kaybediyor. Zaten kütle kaybettiğinden dolayı o çekim aralığı değişiyor ve mesafeler de uzaklaşıyor. Güneş kütlesinden bize enerji yani radyasyon gönderiyor. Peki biz bu enerjiyi ne yapıyoruz? Biz onunla ısınıyoruz. Az önce gösterdiğimiz hidrojenin helyuma dönüşmesi. Hidrojenin helyuma dönüşmesi. Nasıl ısınıyoruz biz? Ya bununla ısınıyoruz. Onunla ot bitiyor. Onunla yavrular ısınıp büyüyorlar. Onunla meyveler ısınıyor. Karbondioksit sentez yapıyor ve ortaya tatlı çıkarıyorlar. Allah güneşi istifademize müheyya kılmış bu noktada. İşte bu hadise buna sebep oluyor. Ne enteresan dengeler değil mi? Güneş çekirdek ısısı. Güneşin çekirdek ısısı 15 milyon derece. Peki bu ısı nasıl oluşuyor? Hidrojende ne vardır hatırlayan var mı? Hidrojende bir proton var. Bir de etrafında elektron var. O protonun yanında bir nötron olursa buna hidrojen 2 deniyor. Deuteryum. Protonun yanında 2 nötron olursa çok güzel. Buna da hidrojen 3 deniyor. Trityum. Şimdi bu deuteryumla trityum nükleer füzyon ile kaynıyorlar. Ne çıkaracaklardı ortaya? Çok güzel. Demek dikkatleri iyi. Ortaya helyum çıkacak. Çekirdeğinde 2 proton 2 nötron var helyumun değil mi? Etrafında da 2 tane elektron var. Belki hesabı yapan vardır, yapmayan vardır. Bir tane nötron arttı. Fark ettiniz mi? İşte bu esnada dışarı bir tane nötron enerji olarak fırlar. O enerjinin güneşin merkezinden yüzeyine ulaşması 100.000 yıl sürer. İşte biz dünyada bu enerjiyle hayattayız. Yoksa bu hayat olmaz. Çok enteresan değil mi? Allah Allah. Çok ilginç. Kızıldev, hidrojen biter. Kazım abi karıştı mı kafan ya? Senin Türkiye derecesi yapmış doktor diye ders anlatıyoruz. 16 yaşında tıp kazanmış. Nurullah senin de mi yandı? Saçlarından belli ya. Yolma şu saçlarını. Bak saç olmayanlar var. İmrenirler. Şimdi az önce güneşte nükleer füzyon gerçekleştiğini konuştuk. Ne oluyordu? Hidrojen helyuma dönüyordu. Hidrojen helyuma dönüyordu ve bu şekilde ne üretiyordu güneş? Enerji üretiyordu. Güneş bir gün bütün hidrojenlerini helyuma dönüştürecek. Yani zamanla o hidrojen bitecek. Hidrojen bitince güneş kızıldev denilen bir yıldıza dönüşecek. Niye kızıldev? Güneş süpernova olacak kadar büyük değil. Bu yüzden de yani yıldız patlaması demek. Bu yüzden de onun dönüştüğü hale kızıldev diyorlar. Güneşin çekirdeği çok ağırlaşacak. Ve ağırlaşan çekirdek kendi üstüne çökmeye başlayacak. Çekirdek karbon ve oksijenden oluşan beyaz cüceye dönüşecek. Bir de güneşin çekirdeği varsa neyi var? Dış kabuğu var. Dış kabuğu da şişecek. Patlayıp kainata dağılacak. İşte nebula dediğimiz o kabuktaki gaz bulutları kainata o şekilde dağılacak. Güneş şişe güneşin büyüklüğü dünyanın yörüngesini geçecek. Ta Mars'a gidecek kadar büyüyecek. Bu arada dünyanın yörüngesini geçiyorsa dünya çoktan yutulmuş olacak. Değil mi? Yani kıyamet kaçınılmaz. Kızıldev dediğimiz güneşin o hali bize yaklaştığında Kur'an'da geçen kıyamet senaryosu yaşanacak. Denizlerin kaynaması, havanın yanması, dağların serpilmesi. Necm suresinde ne diyor? Lütfen dikkat edin bak. Çöken yıldızlara andolsun. Çekirdek ne oluyordu? Tekvir 2. Yıldızlar söndüğü zaman. Çok enteresan bir olay değil mi? Allah Allah. Bu da süpernova ya da kara deliği bahsediyor söndüğü zaman. Allah Allah. Güneş söndüğünde hangi ismi alır? Kızıldev ismini alır. Neden? Güneş bir üstü süpernova olacak kadar da büyük değildir. Bir üstü kara delik olacak kadar da büyük değildir. Tamamsanız yıldıza geçecek. Güneşin kıyamet senaryosu bitti. Yıldız. Yakıtını termonükleer reaksiyonlar ile kendisi üreten şeylere yıldız denir. Örnek? Güneş. Bu faaliyetlerle yakıtını üretemeyenlere gezegen denir. Örnek? Dünya. Sönmüş yıldızlara da asteroid denir. Evet. Yıldızın ömrü. Kainatta en çok ne var? Hidrojen var.
Çünkü yıldızların ham maddesi hidrojen ve helyumdan oluşuyor. O değişimden oluşuyor. Hayatlarını neyle devam ettiriyorlar? Nükleer füzyon ile. Bir yıldızın ortalama ömrü 10 milyar yıl. Süre yıldızın kütlesine göre ne olur? Değişir. Yıldızın kütlesi arttıkça ömrü azalır. Çünkü kullandığı hidrojen artar. Senin arabanın motoru arttıkça yakıt azalır çünkü kullandığı enerji artar. Anlıyorsunuz değil mi? Allah Allah. Yıldızın ölümü. Kainat ne olacaktı? Birbirinden ayrılıp soğuyacaktı. Kainat neden soğuyor? Çünkü yıldızlar yavaş yavaş ölüyor. Peki yıldızlar niye ölüyor? Enerjileri tükeniyor. Çok güzel. Nükleer füzyon çekirdeğindeki hidrojene helyuma çevire çevire enerji üretiyor ve yıldızların çekirdeğindeki enerji deposu olan hidrojenler yavaş yavaş azalıp bitiyor ve yıldız ölüyor. Büyük yıldız süpernova olur. Bu ölme dahi çok planlı enteresan meselelerle gerçekleşiyor. Bu yıldız ölürken bir yıldızın büyüklüğü Güneş'in 8 katı ise yıldız patlaması denilen süpernova yaşanır demişler. Küçüğü neydi? Kızıldev'di. Bir yıldız Güneş'ten 8 kat büyükse kızıldev olur mu? Olmaz. Hangisi olacak? Süpernova olacak. Süpernova ne demekti? Yıldız patlaması. Bugün yeryüzündeki elementlerin oluşum sebebi bu. O başka mesele. Yani korkunç bir yıldız patlaması yaşanır. Bu patlamalar çoğu zaman dünyadan bile gözükür. Peki bu yıldız patladığında onun çekirdeği çöker. Elektron, proton parçalanıp onlardan daha ağır olan nötrona dönüşür ve bu yıldızlara nötron yıldızı denilir. Ama nötron çok ağır. Büyüklüğü 20 kilometre olur diyorlar bu haliyle. Nötron protondan daha ağırdır. Kütlesinden dolayı madem ağırsa korkunç bir çekim gücü oluşacak onun çökmesiyle. Diyorlar ki o çökmeden oluşan çekim gücünde nötron yıldızından kaçış hızı 200 bin kilometre hız diyorlar saniyede. Bu ne demek biliyor musun? Süpernova patlamasında çekirdek çökecek ya, nötron yıldızı olacak. Ne oluşacaktı? Çekim gücü saniyede 200 bin kilometre. Sadece ışık kaçabilir diyorlar. Kara delikten ışık bile kaçamıyor. Kızıldev, süpernova, kara delik. Çok enteresan bir olay değil mi? O kadar ağır ki. Hatta diyorlar ki bu yıldızdan bir çay kaşığı kadar alsanız ağırlığı bir çay kaşığında 4 milyar ton ağırlık olur diyorlar. Titanik'ten ağır yani. Öyle bir inanılmaz çekim. İnanılmaz hadiseler değil mi? Allah Allah Allah. Daha büyük yıldız kara delik olur. Bir yıldız Güneş'ten 40 kat büyükse o yıldız öldüğünde kızıldev olmaz. Süpernova olur ve süpernovadan sonra bir de kara delik yaşanır. Yani o patlamadan sonra ağırlık anormal seviyeye gelecek. Anlatayım. Çekirdeği ne olacaktı? Çökecekti ama çökme durmaz. Çekirdeği inanılmaz ağırlaşır. Çökme devam ediyor ya, inanılmaz da bir çekim gücü var. Yani bir şehri tenis topuna sıkıştır onun gibi düşün. Öyle bir ağırlık yaşanır. Çöken yıldız, uzayın neyi vardı? Kumaşı. Çöken yıldız artık uzayın kumaşı için bile çok ağır olur. Kumaşı büker, 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 sonradan yırtar ve biz o yırtağa kara delik diyoruz. Ya, yani kara delikler nasıl oluşuyor? Süpernovadan sonra yıldızın ağırlığı inanılmaz seviyelerde olursa onun çökmesiyle uzayın kumaşını yırtmasıyla oluşuyor. Samanyolu ortasındaki kara delik. Samanyolu galaksisinin ortasında bir kara delik keşfediyorlar ve şöyle diyorlar. Bu mütevazi bir kara delik diyorlar. Güneşten 4 milyon kat daha büyük diyorlar. Güneşin çapı 1,3 milyon kilometre. Demek bunun çapı 44 milyon kilometre. Bu kara delik için senaryolar var. Bundan sonrakiler biraz yorum, senaryo. Kıyamette büyüyüp kainatı yutacak şeyler bu kara delikler diyorlar. Kıyamet senaryoları var ya Tekvir suresinde vesaire. Belki de cehenneme açılan kapı bu olacak diyorlar. Çünkü ışığı bile çekiyor içerisine. Yani mutlak karanlık var gibi bir şey neredeyse içerisinde. Hatta Event Horizon diye, Ufuk Faciası diye bir filmde bunu bu şekilde anlatıyorlar. Yani demek böyle yorumlayanlar varmış. Tekrar hatırlatayım. Kara deliğin yutmadığı hiçbir şey yok. Işık bile girdiğinde ondan kurtulamıyor ama kurtulamayıp nereye gittiğini kimse bilemiyor. Çok enteresan. Betelgeuse diye bir tane yıldız var. 500 ışık yılı ileride. Yani ben buradan ışık göndersem kaç yıla gidecek ona?
Işık 500 yıl sonra gidecek. İnanılmaz değil mi? Öyle bir Betelgeuse diye yıldız var. Yakında süpernova olması bekleniyor ve büyüklüğünden, kütlesinden dolayı da kara deliğe dönüşeceğini tahmin ediyorlar. Ya bir şey soracağım. Böyle bir kainat olasılıklarla ayakta durabilir mi? Mümkün değil, değil mi? Ama ana konum bu değil. Onu birinci derste anlattık. Bugün ana konum bir şeyin başı vardır. Evet. Bir şeyin sonu da vardır. Kıyameti anlattım. Kafalara oturdu herhalde. Güzel, hoş anlattın. İyi de bunları neden anlattın? Şu yüzden anlattım. Biz Allah ezelidir diyoruz. Başkaları madde ezelidir diyor. Hudus delilini tam anlatabilmem için maddenin ezeli olmadığını göstermem lazım. Maddenin başı olduğu gibi sonu da vardır. Biz bunu neyle anladık? Az önceki kıyamet senaryolarından anladık. Bu arada bunlar herkesin kabul ettiği şeyler yani. Evrenin sonu gelecek. Hiç kimse bu noktalarda itiraz etmiyor. Big Bang'e nasıl kimse itiraz etmiyor? Başta denemişler ama sonra etmemişler. Kara enerjiye, o dark mater'e nasıl kimse itiraz etmiyor? Hiç itiraz yok bunlara. Aynen böyle kıyametin bir gün yaşanacağına, kainattaki gezegenlerin, yıldızların enerjilerinin tükeneceğine kimsenin itirazı yok. Şayet bir madde ezeli olsaydı termodinamiğe göre enerjisini dışarı vermeyip sönmemesi lazımdı. Ama sönen örnekler var ve bunun devamı da yaşanacak. Maddenin sonu varsa başı da vardır. Dur şu cümleyi bir daha söylemem lazım. Çok önemli. Kıyameti anlattık ya. Maddenin sonu varsa başı da vardır. Maddenin başı varsa o maddeyi başlatan bir hakiki sebep vardır. Müsebbibül esbab. Biz buna üçüncü sebep diyoruz. Sebep sonuç ilişkisinde iki sebep var ya, birine sebep birine sonuç diyoruz. Aslında olaylar onların arasında cereyan etmiyor. Onların dışında olan üçüncü bir müsebbibül esbab, hakiki sebeple her şey cereyan ediyor. Çünkü tekrar edeyim, burası çok önemli. Maddenin sonu varsa başı da vardır. Başı varsa bir başlatan olmak zorundadır. Allah Allah. Bu da gösteriyor ki madde sonradan yaratılmıştır. Madde ezeli değilse onu yaratan bir ilk sebep vardır. Ama öyle olmalı ki o ilk sebep kendisine bir sebep gerekmeyen olmalı. İlk sebebin kendisine sebep gerekmemeli. Allah Allah. İnsanlar biliyorsunuz ruhlarından kodlu olduğundan dolayı hep sonsuzluk hayali kuruyorlar. Kim uyanık vicdanını dinlese ebed ebed çığlıklarını işitecektir diye Üstad Rahimullah söylüyor ya. İşte bu madde ezeli mi, sonsuz mu, öldükten sonra şöyle mi diye senaryoların tamamı bundan dolayı. Buradaki problem ne? Yanlış yerde aramaları. Değil mi? Allah Allah. Evet. Evrendeki madde dahi belirli ve sınırlıdır. Bir yoruma göre 10 üzeri 82 tane atom var diyorlar. Başka bir yoruma göre 10 üzeri 90 tane atom var diyorlar. Nasıl belirliyorlar? Saydılar mı? Say bakayım. Toplam kütleye bakıyorlar. Oradan ne kadar atom olduğunu hesap yapmışlar. Yani burada bizim işimize yarayacak mesele sonsuz değil. Kainat sonsuz değil. Peki evren sonsuz mu? Hani genişleyen evren falan? Değil. Çapı var. 92 milyar ışık yılı çapı var. O da sonsuz değil. O da sonlu. Allah Allah. Çok enteresan. Maddeye sonsuz zaman verin, tükendiğini göreceksiniz. Yani ana konum madde ezeli değildir dedikten sonra derse başlayalım. Hala hudus meselesinde devam ediyoruz. Buyurun okuyalım. Bismihi Sübhanehu. 33. söz, 30. pencere. Tekrar hatırlatayım, bu 30. pencerenin ikinci dersi. Birinci derste düzen ve kaos işledik. Bugünkü derste 4 mesele işleyeceğiz. Hudus, sonradan yaratılma. İmkan, olabilirdi olmayabilirdi, biri tercih etmiş. Devir, teselsül, birazdan geleceğim onlara. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا كُلِّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Birinci ayet Enbiya suresi. Eğer yer ile gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı bunların ikisi de muhakkak fesada uğrar, yok olurdu. Bu zaten değil mi? İmkan meselesini de anlatan bir mesele. Diğer ayet Kasas suresi. Onun zatından başka her şey helak olucudur. Hem de kıyamet senaryolarıyla. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. Aslında çok ağır ayetler de biz gaflette olduğumuzdan dolayı kalbimizi sarsmıyor. Buyur. Şu pencere, imkan ve hudusa müesses, umum mütekelliminin penceresidir ve ispatı vacibül vücuda karşı caddeleridir. Mütekellim dediği kelam alimleri. Bunların 12 tane meşhur delili var. Şimdi girmeyeceğim, konu uzamasın diye. Bunlardan en meşhur 2 tanesini konuştuk. İmkan ve hudus. Tekrar diyeyim, mütekellimin meşhur 12 tane bu şekilde ispatı var. Delilli. Bunlardan en meşhur hangisiymiş? İmkan, hudus. Evet.
Bu arada şu cümleyi de söyleyeyim de aklınızda kalsın. İmkanın ortaya çıkmasına hudus denilir. Güzel. Evet. Bunun tafsilatını Şerhül Mevakıf ve Şerhül Makasıt gibi muhakkiklerin büyük kitaplarını havale ederek yalnız Kur'an'ın feyzinden ve şu pencereden ruha gelen bir iki şuağı göstereceğiz. O mütekellim dedikleri Şerhül Mevakıf var. Seyyid Şerif Cücani'nin kitabı. Meşhur bir kitap. Bir de Şerhül Makasıt var. Saadettin Taftazani'nin kitabıdır. Yine onlarda da detaya girmeden sadece bilgilendirmek istedim. Şöyle ki, amiriyet ve hakimiyetin muktezası rakip kabul etmemektir. İştirakı reddetmektir, müdahaleyi ref etmektir. Onun içindir ki küçük bir köyde iki muhtar bulunsa köyün rahatını ve nizamını bozarlar. Bir nahiyede iki müdür, bir vilayette iki vali bulunsa hercü merci ederler. Bir memlekette iki padişah bulunsa fırtınalı bir karma karışıklığa sebebiyet verirler. Madem hakimiyet ve amiriyetin gölgesinin zayıf bir gölgesi ve cüz'i bir numunesi muaverete muhtaç, aciz insanlarda böyle rakip ve zıttı ve emsalinin müdahalesini kabul etmezse, acaba saltanat-ı mutlaka suretindeki hakimiyet ve rububiyet derecesindeki amiriyet bir kadir-i mutlakta ne derece o reddi müdahale kanununu ne kadar esaslı bir surette hükmünü icra ettiğini kıyas et. Demek uluhiyet ve rububiyetin en kat'i ve daimi lazımı vahdet ve infiraddır. Buna bir bürhan-ı bahir ve şahidi kat'ı kainattaki intizam-ı ekmel ve insicam-ı ecmeldir. Sinek kanadından tut ta semavat kandillerine kadar öyle bir nizam var ki akıl onun karşısında hayretinden ve istihsanından Subhanallah, Maşallah, Barakallah der, secde eder. Eğer zerre miktar şerike yer bulunsaydı, müdahalesi olsaydı, لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهِ لَفَسَدَتَا. Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de harap olup giderdi. Ayet-i kerimesinin delaletiyle nizam bozulacaktı, suret değişecekti, fesadın asarı görünecekti. Halbuki felci'il besara hel tera min futur summerci'il besara kerrateyni yangalib ileykel besara hasi'ev ve huve hasir. Haydi çevir gözünü. En küçük bir kusur görüyor musun? Sonra tekrar gözünü çevir. Kusur bulamaz, hor ve hakir sana döner. O göz bitkindir artık. Mülk suresi. Delaletiyle ve şu ifade ile nazarı beşer kusuru aramak için ne kadar çabalasa hiçbir yerde kusurunu bulamayarak yorgun olarak menzili olan göze gelip onu gönderen münekkit akla diyecek. Beyhude yoruldum, kusur yok demesiyle gösteriyor ki nizam ve intizam gayet mükemmeldir. Demek intizam-ı kainat vahdaniyetin kat'i şahididir. Gel gelelim hudusa. Evet. İlk bölüm tamamen hudus meselesini anlatan bölümdü. Bu noktada kafanıza oturdu değil mi? Ne demekti hudus? Sonradan yaratılan. O manaya da geliyor. Sonradan yaratılan. Evet. Mütekellimin demişler ki. Mütekellimin? Kelam alimleri. Alem mütegayyirdir. Mütegayyir? Değişken demek. Mesela bizim dünyamız güneşten, ateş parçasından kopmuştu değil mi? Ateş parçası olmuş okyanus. Ateş parçası olmuş kiraz ağacı. Değişmiş mi? Değişmiş. Yani alem değişkendir. Her mütegayyir hadistir. Bak çok önemli denklem. Değişen her şey mutlaka sonradan yaratılmıştır. Ya bununla ilgili çok güzel notlarım var da ders çok uzamasın diye bugünlük anlatmadım. Israr da gelmedi ama. Girmeyeyim ona. Girersem çok uzar bugün. Değişen her şey sonradan yaratılmıştır. Yani başlangıcı vardır. Çünkü ezeli olan bir şeyin değişmeye ihtiyacı olmaz. Kendisi değiştiren olsaydı değişmezdi. Tabiat ananın bize verdiği portakallar, elmalardan dolayı. Veremez çünkü değişen bir şeyden yaratıcı olmaz. Devam edelim. Her bir hadisin bir muhdisi yani mucidi var. Öyleyse bu kainatın kadim bir mucidi var. Şurayı tekrar hatırlatayım. Kainat mütegayyir. Yani değişkendir. Sonra dedik ki değişen her şey
Sonradan yaratılmıştır. Sonra da dedik ki sonradan yaratılanın mucidi vardır. Sonradan yaratılanın öncesi olmayan bir yaratıcısı olmak zorundadır. Allah Allah. Resmini çizemediğin insan için kendi kendine olmuş diyorsun değil mi? Bir şeyin kendi kendine olması için kendisinden önce olması lazım ki kendisini yaratsın. Bak, kendi kendine olması için kendisinden önce olacak ki dönüp kendisini yaratabilsin. Kendi kendine olma. Çok şey değil mi? Çok saçma cerbezeler var değil mi? Böyle dolaşıyor. Belki biraz dalgın yorgun birisi de bu cümleleri duyunca aa falan diyor ama çok saçma. Yani şunlarla uğraşıyoruz ya işte. Kendi kendine olmuştur. Teşekkele bi nefsihi. Bununla uğraşıyorsun yani. Evet. Anlaşılmayan bir şey var mı? Kendi kendine olması için kendisinden önce olup kendisini yaratması lazım. Bu işte. Evet. Biz de deriz. Evet, kainat hadistir. Kainat sonradan yaratılmıştır. Bununla ilgili kafasında şüphe kalan var mı? Varsa bir saat sarsın videoyu tekrar. Yani evet. Çünkü görüyoruz her asırda, belki her senede, belki her mevsimde bir kainat, bir alem gider, biri gelir. Değişir. Evet. Demek bir Kadir-i Zülcelal var ki bu kainatı hiçten icat ederek her senede, belki her mevsimde, belki her günde birisini icat eder. Ehli şuura gösterir ve sonra onu alır, başkasını getirir. Baharda bu gülü kim buraya koydu dedikten birkaç hafta sonra da ya bunu kim aldı demek icap ediyor. Bunu değiştiren kim? Değişmeyen bir değiştiren lazım. Evet. Birbirini arkasına takıp zincirleme bir surette zamanın şeridine asıyor. Elbette bu alem gibi birer kainatı müteceddide hükmünde olan, her baharda gözümüzün önünde hiçten gelen ve giden kainatları icat eden bir zat-ı kaderi mucizat-ı kudretidirler. Elbette alem içinde her vakit alemleri halk edip değiştiren zat mutlaka şu alemi dahi o halk et. Allah Allah. Evet. Ve şu alemi ve ruh-i zemini o büyük misafirlere misafirhane yapmıştır. Şimdi ne kadar gezegen var değil mi? Samanyolu galaksimizde ne kadar yıldız var? 400 milyar. Peki ne kadar galaksi var evrende? 2 trilyon. Ama içinde tek hayat olan dünya. Belli ki misafirlerini çok sevmiş. Bu kadar masrafı kim yapar? Seven yapar. Allah Allah. O misafirleri içerisinde en büyük payı, en büyük rütbeyi insana bırakmış. Bir üst rütbeyi evliyalara, asfiyalara, mukarrebine bırakmış. En büyük rütbeyi peygamberlere bırakmış. Onların içerisinde de en büyük rütbeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bırakmış. Allah Allah. Değil mi? Rivayette öyle geçiyor. Leblek ha leblek. Leme halaktu leflek. Sen olmasan bu felekleri yaratmazdım. Nasıl bir mesele? Nasıl? İnsanın altında melekler, cinler. İlahir. Evet. Demek büyük bir misafir için. Şimdi bundan sonra okuyacağın yer imkan delilini anlatacak. O yüzden benim ön bir giriş yapmam lazım. İmkan delili, onu da daha çok İbn Sina'dan menşei olduğunu söylüyorlar. Ne demek olduğunu söylemiştim. Tekrar hatırlatayım. Bir şey mümkündür. Yani var da olabilir, yok da olabilir. Var olmuşsa bir tercih edici bunu sunmuştur. Hatta ben burada tercih bile müreccih çalıştım da anlatmıyorum. Gerçekten anlatmıyorum. Aldım başka köşeye koydum. Şimdi dedim kafalar yanar bugünkü derste. Buyur. Ya evet. Şimdi bu imkan deliliyle ilgili benim vücut anlatmam lazım. Yani vücut aslında soyut ya da somut her varlığa denir ama biz böyle varlık olarak düşünelim. Buna vücut diyelim. Bunun vücudu nedir? Termostur işte. Bunun vücudu nedir? Kordondur. Anladınız mı? Vücut deyince aklınıza bir varlık gelmesi lazım. Normalde dediğim gibi yani somut varlıklara da soyut varlıklara da vücut denilebilir. Ama biz böyle biraz daha somut düşünürsek daha rahatlarız. Vücudu üçe ayıracağım. Birincisi vacibül vücut. Yani o varlığı vacip. Yani olmazsa olmaz. Mümkün değil, olmak zorunda. Kainatta her şey sonradan yaratılmış, her şey değişkense sonradan yaratılmayan ve değişken olmayan bir şey vücudun varlığı vaciptir. Anladınız mı? Demek ki vacibül vücut dediğimiz vücut, varlık kimin varlığıdır? Allah Azze ve Celle'nin varlığıdır. Vacibül vücut, varlığı kendinden olan demektir. Varlığı için başka sebebe ihtiyaç duymayan demektir. Varlığı olmak zorunda olan demektir.
Adamlar toprağın altında bir ucu sivri bir ucu delikli iğne buluyor. Diyor ki ya bu iğne varsa kesin burada medeniyet yaşamıştır diyor. Şu mevcudat varsa bunları yaratan bir vücut olmak zorundadır. Biz o varlığa, o vücuda vacibül vücut diyoruz. 2. Hangi vücut? Mümteni. Mümteni imkansız. Olması imkansız. Birkaç mümteni örneği vereyim. Allah gibi bir ilah daha olması imkansız. 2 kere 2 eşittir 5. İmkansız. Bütün parçadan daha küçüktür. İmkansız. Bir şey hem vardır hem yoktur. İmkansız. İşte bu saydığım varlıklar hep mümteniye giriyor. Bunları anlamak kolay. İşte burayı anlayamayanlar soruyor. Allah Azze ve Celle her şeyi yaratabilir mi? Evet, yaratabilir. O zaman kendinden büyük taş yaratsın. Yani hep aynı cerveze, akıl oyunları, başka bir şey değil. Yani yaratılan bir şey zaten mahluktur. İlah olmak zorunda değil. Evet. 3'e geçeyim mi? 1. Vacibül vücut. 2. Mümteni vücut. 3. vücudun adı da mümkün. Mümkün vücut ne demek? Ya bunun varlığıyla yokluğu aynı. Mustafa bir şey soracağım. Şöyle bir terazi olsa, üstündeki kilolar eşit olsa dengede de olur mu? Denge bozulduysa ne dersin? Mutlaka birisi ağırlık koymuştur. Bir şeyin varlığıyla yokluğu aynı terazide eşit duruyorsa ama Cem dünyaya gönderilmişse. Ya çok çıldırtıcı değil mi ya? O anne ve babadan ben neden? Birisinin tercih etmesi zorunlu gelmiyor mu size? Hiç mi sormadınız yani? Ben niye bu anne babadan dünyaya geldiğimde karşı komşudaki anne babadan dünyaya gelmedim? Çok mu zor sence? Celal, çok mu zor? Yani sen oradaki çocuk sen. Olamaz mıydı? Hem de aynı imkanda olurdu. Doğru mu? Ya çok enteresan. Şimdi şunu düşün. Yok da olabilirdin. Yani olmayabilir miydin? Allah Allah. Çok ilginç. Yani benim varlığımla yokluğum eşit iken varsam kesinlikle beni tetikleyen, olmamı tercih eden bir sebep olmak zorundadır. Varlığı yokluğu eşit olan her şeyin vücuduna mümkün denilir. Bütün yeryüzündeki mümkün vücutlar tek tek varlıklarıyla, bakın ben varsam bir vacibül vücut demek ki beni yaratmıştır diyerek Allah'ın vücuduna ispat, delil ve şahitlik ederler. Mümkün anlaşıldı mı acaba? Evet. Bütün varlıklar yokluk alemindeydi. Onların olma ve olmama ihtimali eşitti. Varlık yokluk eşit iken bir müreccih olmadan, yani müreccih tercih eden, racih, üstün kılan, senin varlığını üstün kılan biri olmadan nasıl bu tercih gerçekleşebilir? Mümkün değil. Bir kitap hem yazılabilirdi hem yazılabilirdi. Mesela bizim son kitabımız Mutlu Evliliğin Sırları mıydı ismi? Evet, bu yazılabilirdi, yazılamazdı. Ama yazar bunu yazmayı tercih etti ve kitap vücuda çıktı. Anlaşılıyor mu? Ben olabilirdim, olmayabilirdim. Allah varlığımı tercih etti. Bu insanın varlığı demek ki bir vacibe bağlı. Yani bir irade beni tercih etti, çok aşikar. Bu evren olabilirdi, olmayabilirdi. Birisi olmasını tercih etti. Her şeye sebep olanın varlığı ve vücudu ihtimal olamaz. Yani Allah'ın aslında biraz şey olacak da Allah'ın kaim olduğu, ezeli olduğu, varlığının olduğu, vacibül vücut olduğuna en büyük delil ne biliyor musun? Hepimizin sonradan olması. Bilmiyorum, yorumlayabildiniz mi acaba burayı? İmkan delili bu işlerin tesadüfi olmadığını göstermek için, siz varsanız işte birisi tercih etmiş demek için ortaya konulmuş bir delil çeşididir. Eşya mümkün ise onu bir icat eden vardır. Şimdi imkan yani mümkün, doğru mu? Şimdi bu mümkün de ikiye ayrılıyor. Benim orayı anlatmam lazım. Ateistlerin en çok kullandığı argüman burası. Vücudu üçe ayırmıştık. Vacibül vücut, mümteni vücut, mümkün vücut. Mümkün vücut ikiye ayrılır. Birincisi yine mümkün. Yani imkanı zati diyoruz biz buna. Olması mümkün olaylar demek. Parayı 3 kez havaya attığımda üçünde de tura gelebilir mi? Gelebilir. Zarı 3 kere attığımda üçünde de 6-6 gelebilir mi? Gelebilir. Bu olaylar ne olaylardır? Mümkün. Tekrar edeyim, bunlara aynı zamanda imkanı zati diyoruz. Bir de muhal var. Muhalde imkanı zihni. Parayı 3000 kez attığımda yazı gelmesi mümkün mü? Mümkün mü? Asla mümkün değil. Muhal. Ama zihnen mümkün gibi geliyor. Öyle değil mi? Bakın, tesadüf mümkündür diyenlerin sığındığı yer işte burası. Şimdi bu zihinde mümkün gibi geliyor değil mi? Parayı 3000 kez attığımda bak, Zeynel Hoca da burada mı? O da matematik öğretmeni. Ya hiç böyle bir şey olabilir mi?
Şunu sorması lazım adamın. Yani diğer gelmeyenlerin gelmesini engelleyen irade nedir yani? 3000 kez attığında dikkat edin bir şeyin oranı doğrultusunda gelir hemen hemen. Yani atıyorum yazı turaya bakın ortalama %50 yüzde yani biri %40 gelmişse biri %60 gelmiştir. Yani 3000 kez atacaksın. 3000'inde de yazı gelmesi zihnen mümkün gibi geliyor ama aslında muhaldir. 3000 kez zar atacağım 3000'inde de 6-6 gelecek mümkün mü? Tarihte böyle bir şey olamaz. Ama zihne baktığında adam ne diyor? Ya bunun olasılık dairesinde bir yeri var diyor. Halbuki bu mümkün vücut içerisindeki buna mümkün değil, muhal diyoruz. Yani bu ihtimallerin olmasını düşünmek bir akıl bozulması. Her mümkün olan olmuştur diyemez. Tekrar edebilir misiniz? Olmuştur diyemez. Her mümkün olan olmuştur diyemezsin. Tekrar edin. Her mümkün olan olmuştur diyemezsin. Şimdi birisi dese ki ya ben hastayım hemen beni ameliyata alın. Mehmet size böyle bir hasta geliyor göğüs hastası. Ben hastayım hemen ameliyat alın. Sen de diyorsun ki ne oldu? Mümkündür ki hücremde sorun olabilir. Delil var mı ağrım var mı hayır yok. Ne dersin bu adama? Psikiyatriye gönderirsin değil mi? Ama mümkün. O adam hasta olabilir. Ya böyle bir ihtimalle insan hareket edebilir mi? Mesela şu an sevdiğiniz birisinin ölümü mümkün mü? Mümkün. Peki birisi öldü diye şu an Geylani ağlamaya başlasa. Ya Geylani ne oldu? Sevdiğim biri ölebilir. Haber geldi mi? Hayır. Neden bu kanaate vardın? Ya mümkündür ki ölsün o yüzden ağlıyorum. Döveriz burada ya. Yani bunlar zihnen olabilir gibi geliyor ama muhal bunlar. Yani bu şekilde olmaz yani. Güneşin batmasıyla doğması zihnen mümkün mü yarın? Mümkün. Yani peki arkadaşlar yarın güneş doğmayacak hadi tedbir alalım diye burada herkese ayaklandırsak ne derler? Ya böyle iş olur mu derler. Niye mümkün olan her şey olacak denmez. Öyle de davranılmaz. Bilmem anlatabildim mi? Hücre içerisinde insanın özellikleri kaç karakterle yazılmıştır? 3 milyar 200 milyon karakter. Ya 4 nükleotit kullanılıyor ama karakter 3 milyar 200 milyon. Şimdi adam diyor ki yani bir poşet var. İçinde birden 3 milyar 200 milyona kadar sayı var. Çektim. Ne gelsin? 1. Çünkü sen çok düzgünsün. Düzenli değil misin? Yaratılışın kaşın gözün nerede belli mi? O zaman bir sıralama var. Çektim. 2. Tombala çekiyor. Çektim. 3. Çektim. 4. Adam diyor ki evet bu gelir. 3 milyar 200 milyona kadar bu gelir diyor. Şimdi bu mümkün mü muhal mi? İşte kandırmaya çalışılan yer burası. Anladınız mı demek istediğimi? Yani böyle bir şeyi mümkün gibi göstermeye çalışıyorlar. Ama böyle bir şeyin gerçekleşmesine ömür bile etmez. Süre bile yetmiyor yani. Bir de evrende 10 üzeri 90 atom var. Daha önce de söylemiştik. Bunların her birisi tombaladan çekilip hepsi olması gerektiği yere gidecek. Nasıl Celal? Ya çok şey değil mi? Safsata ya. Başka bir şey değil. Safsata. Evet. İmkan anlaşıldı mı acaba? Buyurun devam edelim. Gelelim imkan bahsine. Mütekellimin demişler ki imkan mütesaviyyüt tarafeyndir. Yani olup olmaması eşit, müsavi. Yani adem ve vücut ikisi de müsavi olsa bir tahsis edici, bir tercih edici, bir mucit lazımdır. Cümleler anlaşılıyor değil mi? Evet. Çünkü mümkinat birbirini icat edip teselsül edemez. Ya evet. Bir kelime yakaladınız değil mi? Birbirini icat ede teselsül edemez. Evet. Zincirleme gidemez. Yahut o onu, o da onu icat edip devir suretinde dahi olamaz. Devir neymiş? Bak teselsül bu. Zincirleme. O onu. Devir ne? Bu onu, bu bunu. Bu onu, bu bunu. Mevcudat böyle birbirini yaratabilir mi? Devir teselsül anlaşıldı mı? Teselsül neydi? Zincirleme. Bu bunu böyle yarattı. Haşa. Devirde nasıl oluyor? A B'yi yarattı, B A'yı yarattı. A B'yi yarattı, B A'yı yarattı. Haşa. Böyle bir şey olabilir mi? Buyurun. Öyleyse bir vacibül vücut vardır ki bunları icat ediyor. Devir ve teselsülü 12 bürhan yani arşi ve süllemi gibi namlar ile müsemma meşhur 12 delili kat'i ile devri iptal etmişler ve teselsülü muhal göstermişler. Bunlar neymiş? Devir teselsül olması mümkün değil. Evet. Silsile-i esbabı kesip vacibül vücudun vücudunu ispat etmişler. Başlık devir. Devir ne demek? Birbirini icat etmek. A B'yi icat edecek, B A'yı icat edecek. A B'yi B A'yı icat edecek. Böyle bir şey muhaldir. Sonradan meydana gelenler birbirini meydana getiremez. Devir örneği vereceğim. Abdullah, A okuluna gidiyorsun. Diyorsun ki benim A okuluna kaydolmam lazım. Diyor ki bizim A okulumuza kaydolma şartı B okuluna kayıt gerçekleştirmesidir.
Bu sefer B okuluna gidiyorsun, diyorsun ki B okuluna kaydolmam lazım. B okulunda diyor ki B okuluna kayıt alma şartım A okulunda kişinin kaydolmasıdır. Ne oldu bu? Masa tenisi ya, devir işte. Devir aklen muhaldir. Anlıyor musunuz? Kısır döngü yani. Devir kelimesine kısır döngüyü de ekleyebilir misiniz? Önemli bir tabir. Kısır döngü. Aynı çarkı ceste dönüyor. Mesela birbirinden olma örneği bir devirdir. A B'den oldu, B A'dan oldu. A B'den oldu, B A'dan oldu. Bir şeyin sebebi ondan önce olmalıdır. A'nın sebebi B ise B'nin sebebi daha önce olmalı. Geri dönüp A olamaz. Yani sonraki öncekinden önce var olmalı. Anladın değil mi? İşte devir mantığı bu. Sonraki öncekinden önce var olsun ki haşa ve kella yaratabilsin. Devrin muhal olduğuna en büyük ispat biliyorsunuz. Bu devir deyince aklınıza hangi örnek geldi? Tavuk, yumurta. Tavuk, yumurta. Yani sürekli değil mi? Tavuk mu yumurta, yumurta mı tavuğu? Allah Allah. Yumurtayı kim yaptı? Tavuk. Tavuğu kim yaptı? Yumurta. Yumurtayı kim yaptı? Tam bu. Bu devir meselesi yani. O zaman bu silsilede tavuğu aradan çıkaralım. Yumurta yumurtayı yapmış olur. Bir şey kendisini yapamaz. Bak bunu az önce biz konuştuk, güldük buna. Doğru mu? Peki yumurtayı aradan çıkaralım. Tavuk tavuğu yapmış olur. Yani bir şey kendisini yapmış olur. Bir şeyin kendisini yapması muhaldir. Çünkü bir şeyin kendisini yapması için kendisinden önce olacak ki onu yapsın. Allah Allah. Çok enteresan. Burada tek yaratıcı. Ya Allah de kurtul ya. Dersin adı bile o aslında. Gerçekten dersin adı o ya. Allah de kurtul. Öyle değil mi? Ya şey üzücü yani. Yobaz diyenlerin inandıkları fikirler bak. Bu mu yobazlık, bu mu yobazlık şimdi? Risale-i Nur'da Sünnihat diye bir eser var biliyorsunuz. Sünnihat. Orada zekaveti betra diye bir şeyden bahsediyor. Okumak isterim. Bu milletin perişaniyetine fazla cehaletten ziyade nuru kalp ile müterafık olmayan fazla zekaveti betra tesir etmiştir. Yani o dönemler içerisindeki milletin ahvalindeki en büyük problemlerden bir tanesi de zekaveti betra diyor Üstad Hazretleri. Zekaveti betra ne demek? Kelime enteresan. Zekavet biliyorsunuz zeka demek. Peki betra ne oluyor? Kısır döngü. Yani yavru vermeyen, yeni ürün vermeyen, bulunduğu yerden çıkamayan sürekli kısır döngü fikirler değil sadece bu işleri döneminde toplumu dahi batırmış. Zekaveti betraya verimsiz zeka, skolastik düşünce, dar düşünce, sınırlandırılmış düşünce demişler. Ben bu betra ile ilgili bir araştırma yapmıştım. Böyle şey için kullanılan bir tabirmiş. Çocuk vermeyen, ürün vermeyen, doğum vermeyen. Yani bir fikrin bataklığında saplanmışsın devir halinde. Konumuz o ya. Onu. Bir türlü yavru veremiyorsun, ürün veremiyorsun. Üstad Hazretleri o dönem için millete böyle seslenmiş ve bu şekilde kısır döngü fikirlere de zekaveti betra demiş. Çok güzel. Bak epter buradan geliyor. Epter. Yani çocuk vermez, ürün vermez kelimesi buradan gelmektedir. Kevser suresine geçen var ya epter. Haşa. Efendimiz Aleyhisselam öyle demek istiyorlar ama ayet ne diyor? Epter onların kendisidir diyor. Allah Allah. Ne demek oluyor epter? Kısır. Çocuk vermez, doğurmaz. İnsanlara faydası olup yeni bir ürün veremeyen fikirlere de Üstad Hazretleri zekaveti betra demiştir. Acayip bir tabir değil mi? Deyip teselsüle geçiyorum. Bak dersimizde 4 tane konu vardı. Hudusu anlattım mı? 1,5 saatte anlattım. İmkanı anlattım mı? Anlattım. 40 dakikada da anlattım. Deviri anlattım mı? Anlattım. Ne kaldı şimdi? Teselsül kaldı. Müsaade edin şunu da anlatalım. Teselsül zincirleme demek. Yani bunu ne yarattı? Önceki sebeplerin sonsuza kadar gitmesine ne demişler? Teselsül. Devirde öyle miydi? Devir nasıldı? A, B'yi, B, A'yı. A, B'yi, B, A'yı. Teselsülde nasıl? Onu önceki zincirleme. Yani bir varlık başka varlıktan olmuştur. O da önceki varlıktan olmuştur. O da daha önceki varlıktan olmuştur. Bu şekilde sonsuza kadar uzanan bu sebep netice zincirine teselsül denilir. Bu muhal midir? Muhaldir. Tabii. Bir olay sonsuza kadar gidemez. Ne lazım ona? İlk sebep lazım. Konu hep nereye gidiyor görüyorsunuz. Arka ayakları olmayan bir sandalyede oturduğunu düşün. Şu an oturduğum sandalye klasik 4 ayaklılar var ya. Kaç ayağı var bunun? Sadece 2 ayağı var. Ben 2 ayaklı bir sandalyede oturuyorsam o arkasındaki bir şeye dayanıyor demektir. Bir dönüp bakıyorum arkasında da bir 2 ayaklı sandalyeye dayanıyor. Onun arkasına bakıyorum o da 2 ayaklı sandalyeye dayanıyor.
Bu sonsuza kadar iki ayaklı sandalye olarak gider mi? Hayır. Bu iki ayakların dayandığı dört ayaklı bir sandalye olmak zorundadır demişler. Evet. İnsandan örnek vereyim. İnsanı kim yapmıştır diyelim, anlayalım diye. Anne babası. Peki ya onu? Onun anne babası. Öyle bir video vardı değil mi? Onu annenim. Gördün mü Allah var diyor. Nasıldı? Seni kim doğurdu? Allah bak gördün mü diyor değil mi? Aslında adam felsefe yapmış yani. Öyle değil mi? İnsanı kim yaptı diyelim? Anne baba. Onu, onun anne baba, onun anne baba. Nereye kadar gider bu? Hazreti Adem'e kadar gider. Ama insanlık ezeli değildir. İlk insana kadar gitsen de ilk insanı kim yaratmışsa ondan doğan bütün torunlarını da o yaratmıştır. Meyveyi kim yaptı? Ağaç. Onu önceki ağaç. Onu önceki ağaç. Onu önceki ağaç. Bir şey kendisine yapamaz. Doğrusu ne bunun? Meyveyi kim yaptı? Ağacı kim yaptıysa o. Allah Allah. Bir teselsül örneği daha vereyim de daha sonra konuya geçeyim. Vagon örneği. Şöyle birbirini çeken vagonlar görseniz. Şimdi vagon birbirini çeker mi? Çekmez. Motor yok, güç yok. Normalde vagonun çekmemesi lazım. Bakıyorsun bu vagonlar birbirini çekiyor. Ya bakıyorsun merak ediyorsun bu vagonu kim çekiyor? Öndeki vagon. Bu vagonu hangisi çekiyor? Öndeki vagon. Normalde motor yok vagonda. Çekmemesi lazım ama çekiyor. Ya bu vagonu hangisi çekiyor? Öndeki vagon. Tüm kendi başına hareket edemeyen vagonların hareketlerini en başta hareketi kendinden olan çekilen değil, çeken bir lokomotifin olduğunu gösterir. Yani bir insan en başta lokomotifi görmese bile mutlaka bu vagonları çeken ve çekilen değil, çeken olan ve hareketi kendinden olan bir lokomotif olmak zorundadır der. İşte bu deliller bu. Yani neye götürüyor bu silsileyle? Vacibül vücuda götürüyor. Üstad Hazretleri bunları anlattıktan sonra diyor ki bunlardan daha kolay bir yol var. Yani şimdiye kadar anlattığım devir teselsül aslında Üstad Hazretleri'nin ya bunlar biraz uzun yol. Daha kolay bir yol var dedi diye anlattık. Ya silebilirsiniz yani eski bilgileri. Yapabiliyorsanız buyurun. Zaman geriye gitseydi silebilirdik belki ama o da olmuyor değil mi? Evet. Daha kolay yol var diyor Üstad Hazretleri. Yani bunlar için bir parça zayıf olabilir diyor. Daha kolay yolu bize gösteriyor. Buyurun bakalım neymiş daha kolay yol. Biz de deriz ki esbab teselsülün berahini ile alemin nihayetinde kesilmesinden ise İlk ağaca gittik ve orada kestik. Yani evet. her şeyde Halık-ı külli şeye has sikkeyi göstermek daha kat'i, daha kolaydır. Yani tekrar hatırlatayım. Meyveyi kim yaptı? Ağacı. Kim yaptıysa meyveyi de o yaptı. Anladınız mı? Bu sanata bakıp ya bunların hiçbirisi birbirini yapamaz. Tavuk mu yumurta, yumurta mı tavuk? Ya bunun ikisinde de birbirini üretebilecek, icat edebilecek ilim yok, irade yok, kudret yok. Bunların ikisi de birbirini yapamazsa ikisini birden daimi yaratan bir üçüncü sebep. Yani müsebbibül esbab. Yani vücudu vacip olan birisi olmak zorunda. Anladınız değil mi? Elmayı ağaç yapamaz. İnsan annesi babası yapamaz. Bırak yapmayı resmini bile çizemez. İşte Risale-i Nur'da Asay-ı Musa manası tam budur. Az önce konuştuğumuz meseleyi gözlerini sen kırpıyor musun diye soru sor. Oradan aldığın cevap dahil seni Allah'a götürür. Doğru mu? Ya şu böbrek nasıl çalışıyor sorusunu sor. Aldığın cevap Allah'a götürür. Yani hiç az önceki uzun yollara girmeye gerek yok. Mantıklı ve doğru soruları sorduğunda kainattaki mevcudat adedince Allah'a giden yol varsa bu ne demektir? Asanı nereye vursan su çıkar demektir. İşte Risale-i Nur'un Asay-ı Musa olmasının bir mantığı budur. Nereye vursan su çıkar. Oldu mu? Devam edelim mi olduysa? Buyurun. Kur'an'ın feyziyle bütün pencereler ve bütün sözler o esas üzerine gitmişler. Bununla beraber imkan noktasının hadsiz bir vüs'ati var. Olma, olmama noktasının genişliği çok fazla diyor. Evet. Hadsiz cihetlerle vacibül vücudun vücudunu gösteriyor. Öyle değil mi yani? Her olan şeyde bunu kim yaptı der misin demez misin Yunus? Şimdi gittin sosyal medyaya ortada kocaman pasta ne dersin? Kim getirdi dersin. Yani bu aklın geri. O zaman her imkanda yani olan her şeyde, olayda insan ne demesi lazım? Bunu bir tercih eden olması gerekli demesi icap eder. Evet. Yalnız mütekelleminin teselsülün kesilmesi yoluna elhak geniş ve büyük olan o caddeye münhasır değildir. Belki haddü hesaba gelmeyen yollar ile vacibül vücudun marifetine yol açar. Üstad şimdi tercih ediciliği genişletecek ama cümleler anlaşılıyor değil mi? Evet.
Şöyle ki her bir şey vücudunda, Yani var olmasında. sıfatında, Yani bu var olanın özellikleri nedir? Ya imkan çok geniş dedi. Biz sadece şeyi konuşmuyoruz ki Ceylan var olmuş. Bu Ceylan'ın ruhu çok kibar. Aslanın ruhu çok vahşi. Bu özellikler de imkana giriyor mu girmiyor mu? İmkan çok geniş pencere. Gördün değil mi? Deveye bakıyorsun yani bunun ayağı ne kadar çöl ortamına uygun. Ayağa kadar gidiyor. Bir diken veriyorlar deveye. Yani elindeyse aman canım yandı dersin ama o ağzın arasında bunu gıda yapmış. Şimdi o ağzı veren o rızkı vermiş. Yani imkanın özellikleri, caddeleri, yolları çok geniş. Sadece deveye baktığında değil, kirpiğine baksan o kın fırtınalarından engellenmemek için kendisini şu şekilde kapayan kirpiğine baksan, nasır tutmuş dizlerine baksan, kuma saplanmasın diye o ayak yapısına baksan, hörgücüne baksan nasıl yağ depolandığına tamamında bir tercih edici unsur var. Yani devenin sadece kendisi imkan penceresi değil. Devenin her yerine bak, baktıkça şaşırırsın. Ya bu detayı nasıl düşünmüşler dersin ya. Çöl ortamında deve gör, gerçekten hayatındaki en büyük sevdayı yaşarsın. Ya nasıl böyle bir şey yaratılmış? Gözümün önünde sanki birisi bunun etini, kemiğini, nasırlarını, dişlerini, tırnaklarını tamamını dikmiş gibi. Buraya uyumlu böyle bir mahluk, böyle bir hayvan nasıl olabilir diye aklın çıkar. Oradaki ihtimallerin tamamı imkan delili. Hadi çıkaralım devenin ayaklarını, atın ayaklarını deveye verelim. Buyurun. Hadi çıkaralım devenin çene yapısını, aslanın çenesini ona verelim. Çöl ortamında hangi canlıyı bulacak da geçinecek? Onun rızkı diken ve ağzı da ona göre. Çenesi o yüzden çift yarık yaratılmış ya. Yani imkan sadece deve değil. Bak onun varlığı bir imkan. Sıfatları bir imkan. Buyur. müddeti bekasında, Yani onun yaşantı yılı bile imkan deliline giriyor. İmkan ne geniş bir cadde görüyor musunuz? Evet. hadsiz imkanat, yani gayet çok yollar ve cihetler içinde mütereddit iken görüyoruz ki o hadsiz cihetler içinde vücutça muntazam bir yolu takip ediyor. Yani ne kadar farklı bir şey çıkabilirdi ortaya. Öyle değil mi? Allah Allah. Yani az önce deveden devam edelim. Birden ayakları timsah ayağı. Ya yaşayamaz, mümkün değil. O kusursuzluk içerisinde. Ya Allah Allah. Mükemmel bir şey ya. İmam Gazali şey diyor ya. Leyse fil imkan abdevu mimme kan. Değil mi? Ne diyor? Daire-i imkanda daha ahsen, daha güzel yoktur. Leyse fil imkan abdevu mimme kan. Daire-i imkanda yaratılmışlar içerisindeki olabilir, böyle de olabilirdi, böyle de olabilirdi ihtimalleri içerisinde daha güzeli Süleyman, yani en güzeli Süleyman. Görüyor musun? Ay en güzeli. Tavşan en güzeli. Tavus kuşu da en güzeli. Ta bakteri de en güzeli. Yani tam olması gerektiği gibi en güzel yapısında. Çok inanılmaz değil mi? Allah Allah. İmkan penceresi çok geniş. Neler neler olabilirdi ama ne olmuş? En güzeli olmuş. Buyurun devam edelim. Her bir sıfatı da mahsus bir tarzda ona veriyor. Yani sıfatın imkanları cesedin imkanlarından fazla değil mi? Tekrar söyleyeyim, yani Ceylan'a o sıfat. Allah Allah. Yani şimdi Ceylan'la Aslan'ın ruhlarını değiştirsek sıfatlarını yani. Birini kahraman yapalım, öbürünü korkak yapalım. Aslan'ın düştüğü komediyi görüyor musun? Ya Ceylan? Ceylan evin psikopat faresi gibi kendini öldürtür o da. Öyle değil mi? Getirin evin kedisini diye bağırmaya başlar. Çok enteresan. Sıfatları da tam kendilerine göre. Sıfatlarıyla yedikleri besinlere bak. Onlar da kendilerine göre. Bugün bir tane psikopat bir atmaca izledim de. Belgeselde aynı bizim Fatih Atmaca'ya benziyordu. Dişçi Fatih'e. 6-7 tane pelikan bunun yuvasına dadanmış. Bir iki bak bak ciyak ciyak falan uyardı bunları, hiç yemedi bunlar. Bir saldırdı, 5'ini birden indirdi. Onun kanadından, onun kuyruğundan, onun şeyinden falan. Şimdi aynı vahşi atmacanın yediği besinlere bak. Kendi o vahşi fıtratına ne kadar uygun değil mi? Bir de o ağaçlara tırmanan mahlukatın yediği şeylere bak, bitkilere. O da onun kendi mülayim fıtratına ne kadar uygun. Koskocaman file bakıyorsun, otla besleniyor. Ama bal porsuğu 40 ayak zehirli alıyor. Çilingir sofrası mı kurmuş? Onunla şey yapıyor yani, kendisini mest ediyor onunla. Kesiyor 40 ayağı, onu yiyor. Zehirli yılanı alıyor, büküyor, kesiyor, onu ısırıyor, yiyor. Onun zehrini yani. Kendisine batırttırıyor falan. Tam bahçe mahalleli, psikopat yani. Şimdi yediklerine bak, ruhlarına bak, sıfatlarına bak, karakterlerine bak. Çok enteresan değil mi? Allah Allah. Buyurun. Müddeti bekasında bütün değiştirdiği sıfat ve haller dahi böyle bir tahsis ile veriliyor. Sıfatları da değişiyor mu? Değişiyor tabii. Mike Tyson bir yaşında da aynı şekilde saldırsa olmazdı yani.
Kendi geliştikçe sıfatları da gelişti ve değişti. Buyurun. Demek bir muhassısın iradesiyle, bir müreccihin tercihiyle, bir mucid-i hakimin icadıyladır ki hadsiz yollar içinde hikmetli bir yolda onu sevk eder, muntazam sıfatı ve ahvali ona giydiriyor. Şu cümleye lütfen dikkat edin. Ömer, bir tık da yavaş okumamız lazım bu cümleyi. Sonra infiraddan çıkarıp bir terkipli cisme cüz yapar, imkanat ziyadeleşir. Yani tek başınaydı. Daha sonra daha büyük bir bileşik haline getirdi. İmkanat sayısı arttı. Devam et. Çünkü o cisimde binler tarzda bulunabilir. Bir element kalbe gidebilir mi? Farklı bir tarzda bulunacak ama. Böbreğe gidebilir mi? Orada da farklı tarzda bulunacak. İmkan yollarının sayısına bakar mısınız? Ne kadar artmış? Devam. Halbuki neticesiz o vaziyetler içinde neticeli, mahsus bir vaziyet ona verilir ki, mühim neticeleri ve faydeleri ve o cisimde vazifeleri gördürülüyor. Zerre için işe yaramayacak halde kalması mümkün müydü? Evet. Ama gidip görevlendirildiği yerde mükemmel bir netice veriyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? İmkanat yollarına bakar mısınız? Evet. Sonra o cisim dahi diğer bir cisme cüz yaptırılıyor. İmkanat daha ziyadeleşir. Çünkü binlerle tarzda bulunabilir. Hücre içinde vazife yapan bir zerrenin ihtimali 100'dür. Ama hücreden doku oluşunca imkanat yolları, ihtimaller 1000'e çıkıyor. Peki o dokulardan organ oluşunca imkanat ve ihtimal ya milyonlara çıkıyor belki. Ve her biri doğru tercih ediliyor. Çok şaşırtıcı değil mi? Zerresin sen. Onu anlatıyor. Yani imkan deyince sadece deve var deve yok. Hayır, o değil. Buyurun atomlarını konuşalım. Hücrelerini, organlarını konuşalım. Bu kadar imkanat yolu nasıl her seferinde doğru tercih ediliyor? Allah aşkına bir tercih edici olmadan. Her seferinde. Buyurun. İşte o binler tarz içinde bir tek vaziyet veriliyor. O vaziyet ile mühim vazifeler gördürülüyor ve hakeza gittikçe daha ziyade kat'i bir hakimi müdebbirin vücubu vücudunu gösteriyor. Hem de nasıl gösteriyor? Yani İnsan nasıl kudret, nasıl irade ediyor bu? Evet. Bir amiri alimin emriyle sevk edildiğini bildiriyor. Cisim içinde cisim, birbiri içinde cüz olup giden bütün bu terkiplerde Terkipler yani bileşik değil mi? Toplanmış, bileşik olmuş, daha büyük bir yapının parçası olmuş. Evet. nasıl bir nefer takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında, ordusunda mütedahil o heyetlerden her birisine mahsus birer vazifesi, hikmetli birer nispeti, intizamlı birer hizmeti bulunuyor. Hem nasıl ki senin göz bebeğinden bir hücre, gözünde bir nispeti ve bir vazifesi var. Bak şimdi. O zerreyi aldı göz bebeğine koydu. Evet. Senin başın heyeti umumiyesi nispetinde dahi hikmetli bir vazifesi ve hizmeti vardır. Zerre miktar şaşırsa sıhhat ve idare-i beden bozulur. Zerre şaşırsa, gözünün içinden kirpik çıksa. Ki çıkan arkadaşlar yaklaştı gibi yani. Buraya kadar sakalı olanlar da var da. Gözün vücudun muhtelif yerlerinde çıktığını düşün. Ya niye burada olmak zorunda? Şurada olsun. Bak bakalım hayat bize ne oluyor. Bu tesadüfen ha. Tercih edici yok öyle mi? Yani şunu dizayn eden birisi yok. Bir sanatkar yok. Eyne seramine Süreyya. Kim inanır buna? Hiç yok. Küfür niye azim bir şirk, azim bir günah? Anlıyor musunuz bunu? Hiçbir elle tutulur yanı yok. Yani birisi kendi varlık ve birliğini göstermek için bu kadar masraf yapacak. Küfür örtmek demek ki sen de hep sanatını örteceksin. Aman canım olmuş işte. Neden olmuyor? Şu kirpik niye gözünün içinde çıkmıyor? Niye yani? Kim buna müdahale ediyor? Çıkmasını ne engelleyebilir? Bu göz niye farklı yerlerde yok? Bu dil niye olması gerektiği yerde? Bu parmaklar niye 5-5? Şu zuzatlar hariçtir malum. Allah Allah. İrade yok öyle mi? Tercih edici yok öyle mi? Bu kadar imkan içerisinde. Hiç olacak iş mi? İnanılmaz büyük bir kudretin elinde hamur gibi yoğruluyoruz, farkında mısınız? Ve yer yer böyle bir Allah'a cüretkarlık ediyoruz, farkında mısınız? Tamam, sahabe diye bir nesil yaratmışsın aşağı. Eskilerden okuyoruz masallarını. Haşa ve kella. Elleme beni ya, ben evden işe ölüp gideceğim işte. Beni ne elliyorsun? Senin razı olduğun bir yolda ömrümü feda etmek zorunda mıyım? Değil misin? Bir atomuna hükmü geçmeyen sen, bir hücrenin ne yaptığını fark edemeyen, bilmeyen sen,
Gerçekten onun dediğini yapmakla mecbur ve mükellef değil misin? Şu kudrete ya, şu iradeye. Şimdi göz dedim, kirpik dedim ama az önce Samanyolu'nu gezdik, öyle değil mi? Galaksileri gezdik, yıldızları gezdik. Böyle bir Allah'a külhan beylik edilmez. İnsan neye zar attığını iyi bilecek. 3 kuruşluk hayat, 3 günlük dünya. 2 tane hücrenin yerini değiştiriyor. Kontrolsüz çıktı, kanser oldu, bir şey diyorsun. Hayat bitiyor, öyle değil mi? O saatten sonra anlasan ne, anlamasan ne? Ne yani, ne? Ne? Böyle demir gibiyken anlamak lazım. Gençken, beyaz düşmeden anlamak lazım. Gözlerden araba farı gibi enerji gelirken anlamak lazım. Elinde aynı bu imkan delili gibi 1001 imkan varken, ya Rab bu imkanların, senin imkanların yanında nedir kurban olduğum? Ben her birisini elimin tersi getiririm. Senin dediğin ve razı olduğun nesil? Radiyallahu enhum ve radu anh. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. O sahabe nesli. Değil mi? Beyyine de öyle geçiyor değil mi? Ben onlara benzemekle mükellefim. Yoksa sünnet niye? Hadis niye? Dava niye? Feda edilen canlar niye? Uhudlar niye? Bedirler niye? Niye? Allah Azze ve Celle havlu atmadan son nefese kadar inşallah rızası dairesinde çıkarmasın. Çünkü bizim de helak olacağımız imkanın sayısı çoktur. Allah muhafaza. Buyurun. Kan damarlarına, his ve hareket asaplarına, hatta bedenin heyeti umumiyesinde birer mahsus vazifesi, hikmetli birer vaziyeti vardır. Binlerle imkanat içinde bir sani hakimin hikmetiyle o muayyen vaziyet verilmiştir. Öyle de bu kainattaki mevcudat her biri kendi zatı ile, sıfatı ile çok imkanat yolları içinde has bir vücudu ve hikmetli bir sureti ve faydalı sıfatları nasıl bir vacibül vücuda şehadet ederler? İmkanın zaten olayı buydu değil mi? Benim vücudum mümkün. Ben varlığımla vücudu vacip olana işaret ediyorum. Değil mi? Konuşmuştuk. Evet. Öyle de mürekkebata girdikleri vakit Buraya çok dikkat edin. Mürekkebata. Terkip edilmiş, toplanmış, daha büyük kompleks yapılara girdiği vakit. her bir mürekkepte daha başka bir lisanla yine saniyini ilan ederler. Başka bir lisanla. Şu salavatı hatırlıyorsunuz değil mi? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi zerratil kainati ve mürekkebatiha. Ne demek? Kainatın zerreleri ve zerrelerden yapılmış varlıkların adedince Muhammed'e aleyhissalatü vesselam rahmet eyle. Bir adedi zerratil kainat diyor. Bu çok büyük bir rakam. Kainattaki zerreler adedince. Başka ne diyor? Ve mürekkebatiha. Ve terkipler, yani zerrelerden milyonlarca daha fazla terkipler adedince. Salavattaki adete dikkat ettiniz mi şimdi? Her gün dilimizde ettiğimiz bir salavat değil mi? Allah Allah. Evet buyurun. Gitgide ta en büyük mürekkebe kadar nispeti, vazifesi, hizmeti itibariyle sani hakimin vücubu vücuduna ve ihtiyarına ve iradesine şehadet eder. Çünkü bir şeyi bütün mürekkebata hikmetli münasebetleri muhafaza suretinde yerleştiren bütün o mürekkebatın halıkı olabilir. Demek bir tek şey binler lisanlarla ona şehadet eder hükmündedir. İşte kainatın mevcudatı kadar değil, belki mevcudatın sıfat ve mürekkebatı adedince imkanat noktasından da vacibül vücudun vücuduna karşı şehadetler geliyor. İşte ey gafil, kainatı dolduran bu şehadetleri, bu sadaları işitmemek ne derece sağır ve akılsız olmak lazım geliyor. Haydi sen söyle. Ne söylenebilir ki? Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Nefret ediyorum senden. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da.
Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.